İnsanlığın kısa tarihi. Hiç zamanda geriye doğru yolculuk yapıp dünyayı farklı bir çağda görmeyi hayal ettiniz mi? Modern bilim sayesinde bu yolculuk mümkün olabilir. Zaman yolculuğu henüz icat edilmemiş olsa da genetik bilimi sayesinde en az onun kadar heyecan verici bir tarih turuna çıkabilirsiniz. Kültürün nasıl geliştiği ve aktarıldığı, insanların göç modelleri, hatta ırk ve soy gibi kavramlar bile artık yeni bilimsel tekniklerle keşfedilebiliyor. Dünyayı daha derinlemesine inceledikçe, toplum ve kendimizle ilgili birçok kavramın çözülmeye başladığını görüyoruz. Genetik, bizi birbirimizden ayırmak yerine ne kadar benzer olduğumuzu kanıtlıyor. Bu içeriğimizde aklınızdan geçen bir takım sorulara göz atacağız. Kraliyet soyundan mı geliyorum? Kökenim Sümerlere ya da Kızılderililere mi dayanıyor? Bunları öğrenmek için genetik bir test yaptırmalı mıyım? İşte, bu ve bunun gibi sorulara cevap bulmak için bilim tarihi boyunca ortaya atılan fikirlere bir göz atalım. Birinci fikrimiz, genetik analiz. Her şey tarih kitaplarında tamamıyla doğruymuş gibi görünüyor. Gerçek şu ki, insanlık tarihinin büyük bir kısmı net değildir. Zamanda geriye gittikçe bilgilerimiz daha da bulanıklaşıyor. Tarihçiler antik Yunan'daki yaşam ve kültür hakkında oldukça emin olsalar da, geçmişte daha fazla araştırma yapmaya başladığınızda gerçeği yakalamak daha da zor hale geliyor. Yine de bazı iyi haberler var. Genetik analiz sayesinde bilim, geçmişin derinliklerine inip insanlığın antik tarihini gerçekten ortaya çıkarabiliyor. Bu teknoloji, DNA'nın ve insan genomunun gizemlerini sabırla çözen 19. ve 20. yüzyıl bilim insanları Gregor Mendel, Francis Crick ve James Watson'ın keşiflerine dayanıyor. Onların çalışmaları sayesinde insan genomu projesindeki bilim insanları, zorlu bir çalışmanın ardından 2000 yılında insan DNA'sının tam bir setini deşifre etti. Bu atılım, tıp biliminin yaşayan insanların genlerini analiz etmesine olanak sağladı. Bu gelişmenin belki de daha önemli olan tarafı, bu tekniğin arkeolojik örneklerden de DNA elde edilebilmesini sağlıyor olmasıydı. Bu sayede artık atalarımızın genlerini de inceleyebiliyoruz. Paleogenetik olarak adlandırılan bu yeni alan, uzak geçmişimiz hakkında heyecan verici bilgiler vermek için DNA'yı kullanıyor. Modern insan, Homo sapiens ya da bilge insan olarak bilinse de, biz evrimleşmeden önce Homo erectus, Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis, Homo habilis ve Homo ergaster gibi başka türleri de vardı. En erken dik duran primatlardan biri Homo erectus'tur. Bu tür yaklaşık 1.900.000 yıl önce Afrika kıtasında ortaya çıkmış ve daha sonra tüm dünyaya yayılmıştır. Kendi türümüz olan Homo sapiens de yaklaşık 200.000 yıl önce Afrika kıtasının doğu kesiminde evrimleşmiştir. Homo sapiens, Afrika'yı terk edip Avrasya'ya girdiğinde, başka bir insan türü olan ve genellikle Neandertaller olarak bilinen Homo neanderthalensis ile karşılaşmış olmasıdır. Anlaşıldığı kadarıyla bu karşılaşma uyumlu bir karşılaşmaydı. İki türümüz birbiriyle beraber yaşadı ve çiftleşti. Genetik analizler sayesinde ortalama bir Avrupalının Neandertallerle yaklaşık %2.7 oranında DNA paylaştığını keşfettik. Türler sonunda yok olmuş gibi görünebilir. Ancak Neandertallerin soyu hiçbir zaman gerçekten tükenmedi. Kendi türümüzle birleştiklerini söylemek daha doğru olur. İkinci fikrimiz, kültürel alışkanlıklar ve çevredeki değişiklikler genetik izler bırakır. Genetik analiz, sadece insan evrimini daha iyi anlamamıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kültürün gelişimini de açıklığa kavuşturabilir. Bunun nedeni, kültürel uygulamalardaki değişikliklerin genlerimizi etkilemesi ve varlıklarına dair kalıcı ipuçları bırakmasıdır. Süt, bu ipuçlarından biri için harika bir örnektir. Bazı insanlar her gün zevkle süt içerken, laktoz intoleransı dünyadaki yetişkinlerin büyük bir yüzdesi için sorundur. Onlar basitçe bu maddeyi sindiremezler. Bu da akla şu soruyu getiriyor.
neden küçük bir grup süt ürünlerini metabolize edebiliyor? Sütü sindirmek için memelilerin laktaz adı verilen bir enzime ihtiyacı vardır. Bunu üretme yeteneği tüm insanlara ait LCT geninde kodlanmıştır. Avrupa kökenli olanlar hariç, çoğu insan için bu gen bebeklikten sonra inaktif olur ve bundan sonra sütün sindirimi zor ya da imkansız hale gelir. LCT geninde meydana gelen tek harflik bir değişiklik sonucunda bir yetişkin olarak sütü sindirme yeteneği Avrupa'da milattan önce 10.000 ila 5.000 yılları arasında ortaya çıkmıştır. Bu süre zarfında Avrupalılar arasında süt hayvancılığının ortaya çıkması bu değişimi beraberinde getirmiştir. Genetik analizler, değişen genin bugünkü Slovakya, Polonya ya da Macaristan civarında bir yerde ortaya çıktığını daha kesin olarak saptayabiliyor. Farklı mutasyonlar sayesinde Afrika ve Asya'daki gruplar da laktozu sindirme yeteneğini geliştirmiştir. Açıkçası laktazın varlığı yepyeni bir besin kaynağı ortaya çıkardığı için avantajlıydı. Bu nedenle insan evrimi sırasında seçilmiştir. Kültüre ek olarak genetik analiz, insan göçünü incelememize de olanak tanır. Çevreye adaptasyonun iyi bir örneği Avrupa kökenli insanlardır. Bu insanların göze çarpan bir özelliği vardır: ten renkleri. Afrika'dan Avrupa'ya 50.000 yıl önce göç eden insanların koyu tenli olması mantıklıdır. Çünkü koyu ten, güneşli havaya adaptasyon sağlar. Ancak şu anda Avrupa'da yaşayan insanlar açık tenli. Bunun nedeni nedir? Kemik analizlerine göre 45.000 yıl içinde Afrika'dan göç eden siyah tenli insanlar, iklim şartlarına uyum sağlayarak açık tenli olmanın yanı sıra sarı saç ve mavi göz üreten genler geliştirmişlerdir. Üçüncü fikrimiz, benzer yerde yaşayan insanlar benzer genleri paylaşır. Ancak tamamıyla saf bir kalıtım mümkün değildir. Christoph Kolomb, Amerika'ya ulaştığında kesinlikle bu yolculuğu yapan ilk yabancı değildi. Viking savaşçıları 500 yıl önce Amerika kıyılarına ayak basmış, ancak orada yaşayan yerlilerle olumlu ya da olumsuz bir etkileşime girmemişlerdir. Kolomb, karaya çıktığı sırada Amerikan yerlilerinin kıtayı en az 20.000 yıldır evleri olarak gördükleri düşünülmektedir. Genetik analiz, insan topluluklarının başlangıçta neden Amerika'ya taşındıklarını anlamamıza yardımcı olabilir. Hikaye şöyle. Kabaca MÖ 29.000 ile MÖ 14.000 yılları arasında tüm kuzey yarımküre devasa buzullarla kaplıydı. Bu durum, günümüz Rusya'sı ile Alaska arasındaki Bering Boğazı'nı geçmek için donmuş bir köprü oluşturdu ve Sibirya Asyası'ndan gelen insanlar bu köprüyü kullanarak Amerika kıtasına geçtiler. Bunu genetik analizlerle doğrulayabiliriz. Artık kıtanın hem kuzeyinde hem de güneyinde yaşayan tüm Amerikan yerlilerinin ortak bir ataya sahip olduğu biliniyor. Çünkü hepsinin genleri Grönland'daki Inuit halkına kadar uzanıyor. Inuit diyetinde deniz ürünleri baskındı. Bu nedenle balıktaki yağ asitlerini doymamış yağlara dönüştüren genlerin uyarlanmış halleri Amerika'nın tüm yerli halklarında bulunur. Uzak geçmiş hakkında çok şey söyleyebilse de DNA analizi bir kişinin hangi kabileye ait olduğunu ortaya koyamaz. Ancak tam da bunu yaptığını iddia eden şirketler var. DNA danışmanları size $99 bir Cherokee testi satacaktır. Hatta DNA'nızın onaylanmış bir eşleşmesi olması halinde ekstra $25 karşılığında bir doğrulama sertifikası da satın alabilirsiniz. Amerikan kabilelerinin hepsi kolonileşmeden önce ve sonra birbirleriyle, sonrasında ise Avrupalı yerleşimci nüfusla karışmıştır. Dolayısıyla bu testlerin hiçbir bilimsel dayanağı yoktur. Hiçbir kabile benzersiz genetik özelliklere sahip değildir. Basitçe söylemek gerekirse, kabile saflığı diye bir şey yoktur. Dördüncü fikrimiz, oldukça dikkat çekici bir fikir. Tüm insanlar kraliyet soyundan gelir. 9. yüzyıl kralı ve kutsal Roma İmparatoru Charlemagne'ı duydunuz mu? İşte, o sizin atanız olabilir. Herkesin soylu bir kana sahip olduğu bir gerçektir. Bu sadece bir matematik meselesidir. Yale Üniversitesi'nden bir istatistikçi Dr. Joseph Chang, genler yerine sayılarla nesilleri analiz ederek
herkesin kraliyet soyunu keşfetti. Cheng, bunu yapmak için matematiksel bir model oluşturdu. Bu model, tüm Avrupalıların ortak atalarını bulmak için ne kadar geriye gitmeleri gerektiğini ispatladı. Cevap, sadece 600 yıl. Bu, bugün yaşayan her Avrupalının soy ağacının tamamını 600 yıl geriye giderek belgelememiz halinde tüm ipuçlarının İngiltere Kralı 2. Richard zamanında kesişeceği anlamına geliyor. Ama bu mümkün mü? Her insanın 2 ebeveyni, 4 büyükanne ve 4 büyükbabası, 8 büyükanne ve 8 büyükbabası olduğu için bugün Avrupa kökenli olan her insanın 1000 yıl önce yaşayan milyarlarca farklı atası olması gerekir. Ancak 1000 yıl önce milyarlarca Avrupalı yoktu. Bu da bugün yaşayan her Avrupalının 9. yüzyılda yaşayan her bir kişinin soyundan geldiği anlamına gelir ki bu kişilerin birçoğu herhangi bir soy ağacında birden fazla pozisyonu doldurmaktadır. Örneğin 18 çocuk babası olan Charlemagne, bugün hayatta olan Avrupa kökenli herkesin atasıdır. Aynı durum eğer Asyalıysanız Cengiz Han, Afrikalıysanız Nefertiti de aynı rolü üstlenir. Dünya genelinde her insanın soy ağacında eski bir hükümdar vardır. Yine de atalarımızın tamamının kraliyet mensubu olmaması bizim için bir şans. Kraliyet aileleri meydana gelen akraba evlilikleri nedeniyle ciddi sağlık riskleriyle karşı karşıyaydı. Ne de olsa kraliyet ailesi soylarını korumak için kraliyet ailesinden kişilerle, genellikle de kuzenlerle evlenmeye teşvik ediliyordu. Bu da çoğu kraliyet mensubu için genetik hastalık riskinin artmasına neden olmuştur. Çünkü ortalamadan daha az ataya sahiptirler. 1661'de doğan İspanya Kralı 2. Charles buna bir örnektir. Gelişmemiş bir cinsel organla doğdu ve çocuk sahibi olamadı. Bu ciddi bir genetik bozukluktu ve yakın aile içi evliliklerle daha da kötüleşti. Tahmin edebileceğiniz gibi 2. Charles'ın yaygın olandan çok daha az atası ve dolayısıyla daha az genetik çeşitliliği vardı. Ailesi ensest ilişkiden tamamen kaçınan bir kişinin soy ağacında 254 kişi olması gerekirken, 2. Charles'ın soy ağacında 8 nesil boyunca sadece 82 kişi vardı. 5. fikrimiz ırkçılıkla ilgili. Irkçılık maalesef bir realite olabilir. Ancak ırk bilimsel bir kategori değildir. Zihnimizi kurcalayan ırk konusuna girmeden genetik hakkında konuşmak çok zordur. Bilim, bu çetrefilli konu hakkında bize ne söyleyebilir? Geçmişte ırkçılığı genetik üzerinden meşrulaştırmaya yönelik pek çok girişimde bulunulmuştur. New York Times'ın eski bilim editörlerinden Nicholas Wendt, 2013 yılında Sıkıntılı Bir Kalıtım Miras adlı bir kitap yayınladı. Kitap, ırkın genetik olarak tanımlanabileceğini ve bir popülasyonun hem DNA'sının kültürünü hem de kültürünün DNA'sını açıkladığını iddia ediyordu. Hatta Wendt, örneğin Yahudilerin kapitalizmde başarı için uyarlanmış genlere sahip olduğunu iddia edecek kadar ileri gitti. Gerçek genetik analizin, ırkın bilimsel bir kategori olarak tanımlanamayacağını netleştirmesi biraz zaman aldı. 18. ve 19. yüzyıllarda Alman antropolog Johann Blumenbach gibi bilim insanları her insanı 5 ırksal kategoriye sokma girişiminde bulundu. Kafkasyalı, Moğol, Etiyopyalı, Malezyalı ve Amerikan yerlisi. Stanford Üniversitesi'nden bilim insanı Dr. Rosenberg, 2002 yılında 52 bölgeden 1056 kişinin genetik örneklerini kullanarak bu indirgemeci teoriyi çürüten önemli bir çalışma yayınladı. Bu örnekleri benzerlik derecelerine göre kategorilere ayırmak için bir bilgisayar kullanarak örnekleri 5 kategoriye ayırmasını istedi. Örnekler, kabaca kabul edilen ırksal gruplandırmalara karşılık geliyordu. Sorun, bilgisayardan örnekleri 2, 3 veya 4 kategoriye ayırmasını istediğinde ortaya çıktı ve çok farklı ırksal gruplandırmalar belirdi. Bilgisayardan 6 kategori istendiğinde, Rosenberg, bir sonraki ırkın sadece yaklaşık 4000 üyesi olan Kuzey Pakistan kabilesi Kalasha olduğunu görünce çok şaşırdı. Rosenberg, bu kadar küçük farklılıkları kullanarak insanları gruplara ayırmanın
insan genomunda çok fazla kesişme olduğu için bir saç tanesini ikiye bölmeye benzediği sonucuna vardı. Bilgisayarın küçük ve belirsiz bir grubu ırk olarak kabul etmesi, ırk kavramının ne kadar keyfi olduğunu göstermektedir. Aslında 1975 yılında genetikçi Richard Lewontin, insanları ırklara göre ayırmanın bilimsel ahmaklığın bir başka örneği olduğunu keşfetti. Kan grupları arasında farklılıkları araştırırken, asıl farkın ırk grupları arasında değil, ırk gruplarının kendi içlerinde olduğunu keşfetti. Irklar arasında belirgin fiziksel farklılıklar olsa da, aslında iki beyaz insan arasındaki genetik farklılıklar bulma olasılığınız, bir siyah ve bir beyaz insan arasında bulma olasılığınızdan daha yüksektir. Görünüşe göre gözlerimiz bizi yanıltıyor. 6. fikrimiz, insan genetik kodunun deşifre edilmesinin birçok efsaneyi çözmesidir. 26 Haziran 2000'de neredeydiniz? Tarihi bir gündü. Ancak insanların pek dikkat ettiği bir gün değildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bill Clinton, insan genomunun tamamının nihayet deşifre edildiğini kamuoyuna duyurmak için İnsan Genomu Projesi'nin başındaki bilim insanlarını Beyaz Saray'a davet etti. Bu, genetik alanında çığır açan bir olaydı. Bugüne kadarki en büyük bilimsel girişimlerden biri olan İnsan Genomu Projesi, sadece 8 yıl içinde insan genetik kodunu oluşturan 3 milyar DNA harfini başarıyla deşifre etmişti. Bu çalışma neyi ortaya çıkardı? 3 keşif göze çarpıyordu. Bunlardan ilki, insanların daha önce düşünülenden çok daha az gene sahip olduğuydu. Bilim insanları bu kod çözme işleminden önce insan genomunun 100.000 ya da daha fazla gen içerdiğini varsayıyordu. Solucanların ve muzların insanlardan daha fazla bireysel gene sahip olduğunu keşfettiklerinde şok oldular. Gerçek sayı 20.000'e yakındı. DNA'nın büyük bir kısmının görünürde çok az işlevi olması ya da hiç olmaması ikinci büyük sürprizdi. Okunabilir genler aslında insan genomunun sadece %2'sini oluşturuyor. Genom materyalinin geri kalanı basitçe söyleyecek olursak anlaşılmazdır. Önemsiz DNA olarak nitelendirilen bu materyalin tamamen yararsız olup olmadığı henüz net değil. Proje, aynı zamanda son bir önemli kavrayışı da ortaya çıkardı. Genler arasındaki etkileşimin karmaşık doğası. Örneğin, belirli kanser türlerinin uzun zamandır belirli genlerden kaynaklandığına inanılıyor. Genom İlişki Çalışmaları adlı bir ekip bunu kanıtlamak için aynı tıbbi koşullara sahip binlerce bireyin genomlarını analiz etti. Bu çalışmalar, tek bir geni hastalıkların asıl nedeni olarak tanımlamak yerine, yüzlerce genin bir araya gelmesinin hastalığı oluşturduğunu belirtti. 7. fikrimiz, genlerin birçok etkileşim gerçekleştirmesi ve yaşam boyunca edinilen özelliklerin yavrularımıza aktarılabilmesidir. Hiç Google'da bilim insanları ... genini keşfetti ifadesini aradınız mı? Eğer yaptıysanız, görünüşte sonsuz bir sonuç listesi elde edersiniz. Guardian'da 2008 yılında yayınlanan Bilim insanları kokain bağımlılığının genini keşfetti başlıklı bir makaleye rastlayabilirsiniz. Kaynağın görünürdeki saygınlığına rağmen bu tür iddialar bilim dışı saçmalıklardır. Peki ama neden bu kadar çok kafa karışıklığı var? Tek bir genin belirli bir özelliği ya da davranışı belirlediği çoğu zaman yanlış anlaşılmaktadır. Bu durum, 2006 yılında Polk County, Tennessee'de karısının arkadaşını öldüren ve karısını da öldürmeye teşebbüs eden Waldrop davasında örneklenmiştir. Adam, öldürme niyetini göstermiş ve cinayet suçundan idam edilmekle karşı karşıya kalmış, ancak ölüm cezasından kurtulmuştur. Normal yaşam için gerekli olan MAO-A geni, savunmasının özünü oluşturuyordu. Waldrop'un DNA'sı, bu gendeki bir varyasyonun artan saldırganlık, dürtüsellik ve suç davranışıyla bağlantılı olduğunu gösterdi. Jüri ne karar verirse versin, bu gendeki işlev bozukluğu Waldrop'un suçluluğunu ortadan kaldırmaz. Genetik, çok geniş bir alan ve sürekli gelişiyor. Bilim insanlarının büyük bir çoğunluğu, hiçbir genin böylesine spesifik bir davranışı açıklayamayacağı doğrultusunda. Waldrop'un hukuk ekibi jüriyi masumiyetine ikna etmiş olsa da, bilim dünyası çok daha şüpheci.
Genlerin etkileşimiyle ilgili bir başka örnek için 1944 yılına gidelim. 1944 yılının kışında Naziler gıda tedarikini kestiğinde Batı Hollanda nüfusunun çoğunluğu açlıktan ölmüştür. Hayatta kalmayı başaranlar ilerleyen yaşlarında ciddi tıbbi sorunlarla karşılaştılar ve garip bir şekilde çocukları da öyle oldu. Yıllar sonra doğmuş olsalar da hayatta kalanların çocukları obezite ve diyabet gibi açlığa bağlı tıbbi sorunlar geliştirmeye devam ettiler. Bunları epigenetik açıklayabildi. Epigenetik, yaşam boyunca edinilen özelliklerin kalıtımı üzerine yapılan bir çalışmadır. Bu, aslında bilimsel bir tuhaflıktır. Bilim, Darwin'in çalışmaları kabul gördüğünden beri böyle bir şeyin mümkün olabileceği fikrini reddetmiştir. Yine de epigenetik doğal seçilim yoluyla evrimle gerçekten çelişmez. Aksine edinilen özellikler bir veya iki nesil boyunca aktarılabilirken zamanla kaybolma eğilimine girerler. 8. fikrimiz, genlerin birçok etkileşim gerçekleştirebildiği ve yaşam boyunca edinilen bazı özelliklerimizin yavrularımıza aktarılabilmesidir. Mutantlar, X-Men gibi bilim kurgu filmlerinde her türlü olağanüstü başarıyı elde etmek için insanüstü güçler kullanırlar. Ne zaman böyle harika güçler geliştirecek kadar evrimleşeceğimizi merak edebilirsiniz. Kulağa ne kadar şok edici gelse de bunu zaten başardık. Uçmak için uçaklar, karanlıkta görmemizi sağlayan gece görüş gözlükleri ve yeteneklerimizi arttıran diğer her türlü şeyi icat ettik. Gerçek şu ki, kocaman kanatlar ya da tuhaf görünümlü kedi gözleri geliştirmemize bile gerek yok. Bu, fiziksel olarak da evrim geçirmediğimiz anlamına gelmiyor. İnsanlar hala evrim geçiriyor. Her yeni bebekle birlikte insan genomu değişiyor ve tür bir bütün olarak evrimleşiyor. Genetik açıdan bakıldığında, hepimizin ebeveynlerimizden çocuklarımıza bir köprü olduğumuzu söyleyebiliriz. Ayrıca tüm genetik değişikliklerin olumlu olmadığını da öğreniyoruz. Washington Üniversitesi'nde 2013 yılında yaptığı araştırmada Josh Aki, insan DNA'sında yakın zamanda meydana gelen birçok değişikliğin protein üretimini daha az verimli ya da tamamen işlevsiz hale getirdiğini ispat etti. Aki, insanların evrim geçirmeye devam ettiği açık olsa da, değişimi yönlendiren doğal seçilimin her zaman olumlu sonuçlar üretemediği sonucuna varmıştır. Yaşam koşullarımızı bu kadar değiştirmişken, neyin doğal olduğunu söylemek epey zorlaştı. İnsanlar hastalıklarla ve yaşlanmayla giderek artan bir başarıyla mücadele etti ve doğada karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelmenin yollarını yarattı. Artık bireyleri tedavi edilebilir hastalıklar nedeniyle kaybetmediğimiz için modern tıbbın ortaya çıkışı doğal seçilimin hızını yavaşlatmıştır. Hız yavaşlamış olsa da doğal seçilim hala işlevsel. İnsanlar doğuyor, büyüyor, çoğalıyor, ölüyor ve evrimleşmeye devam ediyor.